Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çayın, kahvenin yanına en yakışan kurabiye tarifim var. Bademli, çikolatalı bu kurabiye tarifini mutlaka sizler de deneyin. Hem çok pratik hem de aşırı derecede lezzetli bir kurabiye tarifi. Yakın zamanda sizlerle bu tarifimi paylaşmıştım ama Antep fıstıklı olarak paylaşmıştım. Bu sefer sizlerden gelen yoğun istek üzerine bademli olarak da denedim. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı güzelce çırparak ekleyelim. Dilerseniz karıştırma kabında yumurtanızı çırpabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi küçük bir kasede çırparak da ekleyebilirsiniz. 180 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu toz bademimi ekliyorum. Toz bademi blenderdan, robottan geçirdim. O şekilde ekliyorum. 2 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Ve 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 paket toz vanilya ekliyorum ve 1 çay kaşığı dolusu hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve bu malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Ben bu kurabiye hamurunu özellikle 5 dakika kadar yoğuruyorum. Lokmalık kurabiyeleri ne kadar çok elinizle yoğurursanız o kadar güzel kıvam oluyor. Hem tuzlu kurabiyeler için geçerli hem de tatlı kurabiyeler için geçerli. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuz ele yapışmayan yumuşacık pürüzsüz bir kıvamda kurabiye hamuru oldu. Şimdi iri iri doğramış olduğum parça bademlerimi ekliyorum. Bu arada tarifimde kullandığım toz badem kavrulmuş tuzsuz bademdir. Kavrulmuş olarak hazırlamanızı tavsiye ederim. Dilerseniz hazır olarak alabilirsiniz. Dilerseniz kendiniz de tavada çok kısık ateşte bademlerinizi kavurabilirsiniz. 6 yemek kaşığı iri çekilmiş badem kullandım. Ben bıçakla çok küçük parçalar halinde doğradım. Dilerseniz hazır satılanlardan da alıp ekleyebilirsiniz. Kurabiye hamurumuzun kıvamını yakından gösteriyorum. Bol içli, şahane lezzetli bir kurabiye hamuru oldu. Uzun süre bayatlamayan kıyır kıyır bir kurabiye hamuru oluyor. Aynı malzeme ölçüleriyle dilerseniz alternatif olarak fındıklı da yapabilirsiniz, cevizli olarak da yapabilirsiniz. Her iki türlü de çok güzel oluyor. Ben Antep fıstığıyla yaptım, çok beğendim. Bu sefer bademli olarak yapmak istedim. Dışını da sütlü çikolatalı olarak yapmak istedim. Şimdi hamurumdan parçalar kopararak tam ortasına bir tane badem ekliyorum ve avucumun içerisine yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsime aralıklı bir şekilde diziyorum. Ben hamurumdan lokmalık olacak şekilde küçük parçalar kopardım. Fındıktan biraz büyük olacak şekilde kurabiye hamuru hazırladım. Yakından da gördüğünüz gibi bu şekilde kurabiyelerim hazır. Dilerseniz hamurunuzdan daha büyük parçalar kopararak daha büyük kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ama bu sefer kurabiye sayısı daha azalacaktır büyük yapacağınızdan dolayı. Bu malzeme ölçülerinden tam 46 adet bademli çikolatalı kurabiyeler elde ettim. Bu kurabiyeyi yakın zamanda Antep fıstıklı olarak yapmıştım. Çoğunuz çok beğendi. Fakat masraflı ve biraz maliyetli olduğu için yorum yazanlar çok olmuştu. Hani biraz daha ekonomik olarak bademli ya da fındıklı, cevizli olarak yapabilir miyiz diye sordunuz. Daha çok bademli tarifini istediğiniz için ben de daha ekonomik olarak bu tarifi sizler için hazırladım. Size göre hangisi daha ekonomik, hangisini denemek istersiniz? Yorum kısmına yazarsanız fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Kurabiyelerimi yağlı kağıt serili fırın tepsime dizdikten sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırın ayarımda kurabiyelerimin üzeri hafif çatlayana kadar pişiriyorum. Ben fırınımda 13-14 dakika kadar tuttum. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Kurabiyelerimiz fırında pişerken bir yandan üzeri için çikolata karışımını hazırlayalım. Ben toplamda 240 gram sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bitter çikolatayla da kaplayabilirsiniz veya beyaz çikolatayla da kaplayabilirsiniz. Bu sefer sütlü çikolatayla yapmak istedim ve bademi sütlü çikolatayla çok yakıştırıyorum. 240 gram çikolatamı bu şekilde böldükten sonra bir cezvenin yarısına kadar su doldurdum. Bu kaseyi de üzerine koyup
Kısık ateşte suyun buharı ile birlikte çikolatalarımı erittim. Yani benmari usulü çikolatamızı hazırlıyoruz. Çikolatalarımı erittikten sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve karıştırıyorum. Sıvı yağını çikolatamızı biraz daha açmak için kullanıyoruz ve çikolatamızın içerisine parça badem ekleyeceğimiz için birazcık akışkan olmasını sağlıyoruz. Çok küçük parçalar halinde doğradığım bademlerimi ekliyorum. Gördüğünüz gibi iri parçalar halinde değil. Biraz tozlandı kesince, fakat çok küçük ince parçalar halinde file badem olarak düşünebilirsiniz. O şekilde doğradım. Hazır da satılıyor. Hazır olarak da alabilirsiniz bademleri. Daha çok böyle file fındık tarzında büyüklüğünde olursa tam uygun olacaktır. Bademlerimi ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hafiften koyu kıvamlı oluyor. Tam istediğimiz görüntü bu şekilde. Kurabiyelerimiz fırından çıkar çıkmaz ilk sıcaklığı geçtikten sonra erittiğimiz çikolataya kurabiyemizin her tarafını buluyoruz. Kurabiyelerimizi çikolatalı kasemizin içerisine atıp çatalla hafiften süzerek yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. Bu şekilde her kurabiyemize teker teker bu işlemi uygulayalım. Daha sonra buzdolabında en az 20 dakika kadar üzerleri donana kadar kurabiyelerimizi dinlendirelim. Bu aşamada çikolataları daha az kullanmak için bazı takipçilerim önceki tariflerimde fırçayla da yapmamı önermişti. O şekilde de dilerseniz yapabilirsiniz. Ben fikir amaçlı sizlere birkaç alternatif sunuyorum tüm tariflerimde. Bu şekilde çatalla süzerek her tarafını çikolata katmanını çok iyi doldurabilirsiniz. Fırçayla sürdüğünüz zaman içerisinde bademler olduğu için çok açık renkte olacaktır dışı. O yüzden çok fazla bu tarifte tavsiye etmem. Badem eklemeden sadece çikolataya buladığınız zaman fırçayla yapabilirsiniz. Öyle çok az çikolata harcamış olursunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Kurabiyelerimin hepsini hazırladıktan sonra bu şekilde tepsiyle birlikte buzdolabında donduruyorum. Donan kurabiyelerimi sunum tabağıma diziyorum. Sizlere hemen yakından iç dokusunun kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir kurabiye tarifidir. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Deneyenler yorum kısmına düşüncelerini yazarsa henüz bu tarifi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yakından da gördüğünüz gibi donan kurabiyelerimiz muhteşem oldu. Bunu herkes hazır sandı ama tamamen evde yapabileceğiniz hazırlardan bile çok lezzetli kurabiyeler elde edebilirsiniz. Üstelik bu kurabiyeyi bu şekilde dondurduktan sonra buzdolabı saklama kaplarına sırasıyla dizerek kapaklarını sıkıca kapatıp uzun süre derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Aniden gelen misafirleriniz için kurtarıcı bir kurabiye tarifidir. Derin dondurucudan çıkarıp ikram etmek istediğiniz zaman oda sıcaklığına geldiğinde kurabiyeleri servis edebilirsiniz. Hiçbir şekilde fırına atmanıza gerek yok. Dışı çikolata kaplı olduğu için oda sıcaklığında beklemesi yeterli olacaktır. Sizler kurabiyenin iç dokusunun kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.